Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok hoş, çok güzel bir TV battaniyesi modeli anlatacağım. Modelimiz kare motif yapacağız arkadaşlar. Farklı bir şekilde yapacağız. Motifi farklı olacak. 3 boyutlu gibi görseli olacak arkadaşlar. Sizler de çok beğeneceksiniz. Kız kardeşim istedi. TV battaniyesi örecekmiş. Onun için yapacağım. Elinizde kalan tek yumak iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Çünkü 7 renk kullanacağım arkadaşlar. Hatta bana gelen resimde 8 renk kullanılmıştı. O şekilde de yapabilirsiniz. Yani daha da boyutunu, kare boyutunu büyütüp de yapabilirsiniz. Evet, renklerim gördüğünüz gibi bunlar. Şöyle kremle başlayacağım. Açık gri, koyu gri, sonra siyah, mavi, şöyle çağla yeşili. Etrafını eklemeyi de bu renkle yapacağım. Açık kimyon rengi arkadaşlar. Eklemeyi nasıl yapacağız? Tek parça şeklinde, yani ip kırmadan ekleyeceğiz. O şekilde anlatacağım inşallah size. Motifim de çok kolay. Ben bir oturuşta 5 tane yaptım. 5 motifi yaptım. 3 günde TV battaniyesi yapabilirsiniz. Bir haftada yatak örtüsü yapabilirsiniz. Muhteşem olur, tavsiye ederim. İnşallah ben de nasip olur da yaparım diye düşünüyorum. Evet, şöyle iplerimi kenara almadan önce iplerimin kalınlığını söyleyeyim arkadaşlar. 100 gram 250 metre. Hepsinin markası ya aynı olsun ya da aynı şöyle birbirlerinin muadili ürünler olsun arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi hepsi aynı şekilde iplerimin kalınlığı, görsel açıdan da aynı. Evet, iplerimi kenara alayım. Evet, tığ olarak da 3 numara 2.20 milimetrelik tığla öreceğim. Hazırsanız hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Krem ipimi aldım. Sihirli halka yapacağım. Sihirli halka yapamıyorum derseniz 5 ya da 6 zincir çekerek başlayabilirsiniz. Evet, şöyle baş parmağımın etrafına halkamı sardım ipimi. Şöyle çapraz şekilde sol elimi alıyorum. Şöyle zincirle sabitledim. 2 zincir daha çekiyorum. Tığımı doladım. Bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yaptım yuvama. Doladım. Trabzanlarımı bir dolayıp 2 defa da çekeceğim. Şöyle halkamı biraz kapatıyorum. 2 zincir tığıma doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 2 zincir tığıma doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan. İki zincir, şöyle halkamı biraz daha kapatıyorum. Tığıma doladım. Şöyle 2 kat ipi batıyorum. 3 trabzan. Bir zincir tığıma doladım. Bu sıradaki ilk yaptığım zincir var karşımda. Batıyorum. İlmeği aldım, dolayıp tek seferde çekiyorum. Şöyle halkamızı kapatalım arkadaşlar. 4 tane zincir yuvamız oldu. 4 tane üçlü trabzanımız oldu. Evet, sonra bu halkayı iyice kapatıp düğüm atın arkadaşlar. Sonradan açılmasın. Bir üst sıraya geçiyorum. 3 zincirle tığıma doladım. Hemen bu yuvaya 2 tane trabzan yapıyorum. Zincirle birlikte 3 olacak. Bir zincir tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 3 trabzan. 2 zincir tığıma doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan. Modelimiz bütün halinde 3 boyutlu desen duracak arkadaşlar. Çok hoş, çok güzel olacak. Bir zincir tığıma doladım. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. 2 zincir aynı yuvaya 3 trabzan. Bir zincir sıradaki yuvaya 3 trabzan. 2 zincir aynı yuvaya 3 trabzan. Bu şekilde ilerliyor. İkinci sıram, şöyle sıranın sonuna geldim. Bir zincir, ilk başladığım yuva var karşımda, oraya 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir tığıma doladım. Bu ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. Doladım. Tek seferde çektiğim çakma sık iğne yaptım. Bu şekilde ortada bitiriyoruz. Şöyle bir zincir
ipimi kesiyorum. Diğer rengime geçeceğim. Şöyle birazcık uzun bıraktım. Kesiyorum. Evet, bu ortadaki ipimizi çektirip düğüm atalım. Fazlasını kesiyorum. Evet, şöyle motifi göstermek istiyorum arkadaşlar size. Şöyle 2 sıra kremle yaptım. Sonra gri ipimi bağlayacağım. Şöyle köşeye sabitleyeceğim arkadaşlar. 2 sıra gri, sadece 2 kenarı yapacağız. Sonra koyu gri ile 2 kenar, siyahla 2 kenar, o şekilde ilerleyecek. Evet, açık gri ipimi alıyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum. Belki çoğunuz görmüşsünüzdür modeli. Evet, bir zincir çektim. Tığıma doladım. Parmağımla tutuyorum. Şöyle şu şekilde ipimi saklamak istiyorum. O yüzden şöyle katladım ipimi. Bu köşeye yine 2 defa da çektiğim trabzanla başlıyorum. İsterseniz zincirle başlayabilirsiniz sabitleyip. Tığıma doladım, aynı yuvaya bir trabzan, aynı yuvaya 3. trabzanımı yaptım. Bir zincir, tığıma doladım, sıradaki yuvaya geçiyorum. 3 trabzan. Bir zincir, tığıma doladım, sıradaki yuvaya 3 trabzan. Köşe olduğu için bakın, köşeye 2 zincir çekiyorum, tığıma doladım, aynı yuvaya 3 trabzan. Bir zincir, tığıma doladım, sıradaki yuvama 3 trabzan. Farklı renklerle de kombin yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde istedim renkleri. Bir zincir, sıradaki yuvaya 3 trabzan. Evet, şöyle göstereyim. 2 kenarı yapmış olduk. Köşenin bakın yarısını yaptım. Yani 3 trabzan yaptım. Burada da 3 trabzanla bitiriyorum. 5 zincir çekiyorum. Bir üst sıraya geçmek için 3, 4, 5. Çevirdim. Tığıma doladım. Sıradaki yuvama, zincir yuvasına 3 trabzan. Çok kolay. Gördüğünüz gibi bir zincir, sıradaki yuvaya 3 trabzan. Bir zincir, köşeye 3 trabzan. İki zincir, aynı yuvaya 3 trabzan. Bir zincir, sıradaki yuvaya 3 trabzan. Bir zincir, sıradaki zincir yuvama 3 trabzan. Bir zincir, tığıma doladım. Son bakın, buraya da batmam lazım. Karşımda 3 trabzan var. İlk trabzanın, yani son trabzanın tepesine bir trabzan yapıyorum. Şöyle bir zincir, ipimi kesiyorum. Bir üst sıraya geçmek için çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle çevirdim. Bir tık koyu ipimi alıyorum. Evet, koyu gri rengimi aldım. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. Parmağımla tutuyorum. Şöyle bakın, buradan köşeye şöyle ipimi de saklamak için içine alıyorum. Bir, aynı yuvaya 2, aynı yuvaya 3 trabzan yapıyorum. Bir altta nasıl yaptıysak aynı şekilde yapıyoruz. Bir zincir, sıradaki yuvaya 3 trabzan. Bir zincir, sıradaki yuvama 3 trabzan. Bir zincir, köşeye geldim, 3 trabzan. İki zincir çekiyorum, köşede tığıma doladım, aynı yuvaya 3 trabzan.
Bir zincir, sıradaki yuvaya 3 trabzan. Bir zincir, sıradaki yuvama 3 trabzan. Bir zincir, tığıma doladım. Bakın burada zincir yuva kutucuk şeklinde, oraya da trabzan yapmayı unutmuyorum. 3 trabzan yaptım. 5 zincir çekiyorum dönmek için. 3 4 5 çevirdim. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 3 trabzan. Bir zincir, sıradaki yuvaya 3 trabzan. Evet, bu şekilde ilerliyor. Bir zincir. Köşeye gelince bir alt sıralarda ne yapsak? Aynı işlem arkadaşlar. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Diğer geçişlerde birer zincir çekiyoruz. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet. Gri rengimin ikinci sırasının sonuna geldim. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. Karşımda 3 trabzan var. Son trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Evet, bir zincir, ipimi kesiyorum. Her renkten 2 sıra yapıyoruz. Bu şekilde ilerleyecek. Evet, şöyle çeviriyorum. Siyah ipimi alıyorum. Bir zincir, şöyle tığıma doladım, parmağımla tutuyorum. Motifimi aldım. Şöyle burada ipimi saklayarak buraya 3 tane trabzan. Aynı şekilde ilerliyor. Her sıra aynı. Artırma yaptığımız için şöyle üçlü trabzan sayıları artıyor arkadaşlar. 3 trabzandan sonra bir zincir, tığıma doladım. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Evet, siyah rengimle de 2 sıra öreceğim. 2 3 bir zincir, sıradaki yuvaya 3 trabzan yapacağım. Evet, birinci sıramızı tamamlayalım. Sonra 5 zincirle dönelim. Yine aynı şekilde bitirelim arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Dediğim gibi ben şöyle buradan göstereceğim. Bakın 1, her rengi sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 renk kullandım. Siz 7 renk de kullanabilirsiniz, daha büyük olsun istiyorsanız. Modelde o şekildeydi. Şöyle model ne yapıyor? Açıktan koyuya doğru gidiyor, siyaha, sonra siyahtan sonra burada daha koyu bir renk olsaydı daha iyi olurdu arkadaşlar. Siyahtan sonraki. Sonra açığa doğru ilerliyor. O şekilde iplerinizi ayarlayabilirsiniz. Etrafında şöyle dediğim gibi eklerken bu rengi kullanacağım. Evet, böyle toplamda sayarsak da 12 sıra. Şöyle tek tek sayarsak bakın 1, şöyle 1 2, hatta burada kaç oluyor burası? Burayı 1 2 sayıyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sıra oluyor. Yapalım. Ben de tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım arkadaşlar. Boyutu yeterli. Dediğim gibi daha büyük yapmak istiyorsanız 2 sıra daha farklı renkle gidebilirsiniz. Evet, şimdi eklemeyi anlatacağım. Ben şöyle 6 tane motifi ekleyeceğim arkadaşlar. Siz de benimle aynı şekilde, zaten mantık aynı. Aynı mantıkla ne yapmak istiyorsanız, yatak örtüsü mü, pike mi, TV battaniyesi mi, aynı şekilde ekleyebilirsiniz. Evet, ekleyeceğim ipimi aldım elime. Bir zincir çektim, tığıma doladım. Şöyle şuradan köşeden başlayalım. Şöyle köşeye bakın. Buradaki zincir yuvasına 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 bir zincir çekiyorum, tığıma doladım. Eliniz sıkıysa 2 zincir çekebilirsiniz. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Bir zincir, sıradaki yuvaya 3 trabzan. Bir zincir. Evet, bu şekilde köşeye kadar gelelim. Evet, dediğim gibi köşeye kadar geldim. Burada 1 2 3 4 5 zincir, hatta 6 çekelim arkadaşlar. 6 zincir çektim, tığıma doladım. Şimdi diğer motifimi alıyorum. Şöyle şu şekilde
ekleyeceğim bakın. Böyle. 6 zincirden sonra şöyle ekleyeceğim. Bu tarafa gideceğiz arkadaşlar. Dönüşte bu tarafı ekleyeceğiz. Bir, iki. Evet, köşeye kadar geldim. Burada 1, 2, 3, hatta 4 zincir çekelim. Tığıma doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. Bir zincir, sıradaki yuvaya 3 trabzan. Evet, bir zincir. Buradaki köşemize kadar gelelim. Evet, diğer köşeye kadar geldim. Şöyle iki kenarını örmüş olduk. Burada şöyle 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Şimdi diğer motifimi ekleyeceğim. Nasıl olacak? Bakın şöyle. Evet, şöyle değil, pardon. Şöyle olacak arkadaşlar. Bakın bu şekilde şuraya, buradaki köşeye batacağız. Şöyle duracak. Evet. 4 zincir çekmiştim. Tığıma doladım. Bu motifimi alıyorum. Şöyle köşesine 3 tane trabzan. 1, 2, hem öreceğim hem ekleyeceğim. 3 trabzan yaptıktan sonra bir zincir, karşı sıradaki yuvaya, bakın zincir yuvasına, başına dolamadan batıyorum. Bir zincir tığıma doladım. Sıradaki yuvama, bakın bu tarafta sıradaki yuvama 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir, karşı sıradaki yuvaya, başına dolamadan batıyorum. Bir zincir tığıma doladım. Sıradaki bu taraftaki yuvama 3 trabzan. Bir zincir, karşıya batıyorum. Bir zincir, tığıma doladım, döndüm kendi yuvama. 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir, karşı sıradaki yuvaya, başına dolamadan batıyorum. Bir zincir, tığıma doladım. Sıradaki yuvama 3 trabzan. Bir zincir, karşı sıradaki yuvaya batıyorum. Bir zincir, döndüm kendi yuvama, 3 trabzan. Bir zincir, şöyle göstereyim bakın. Böyle. Evet, bu şekilde köşeye kadar ilerleyeceğiz. Şöyle bir zincir çekmiştik, karşıya batıyorum. Bir zincir, döndüm yuvama, trabzanlarımı yapıyorum. Bir zincir, karşı yuvaya batıyorum. Denk gelen yuvaya tığıma doladım. Buradaki yuvama 3 trabzan. 1, 2 ve 3. 2 zincir çekiyorum. Karşı, bakın köşeye, buradaki köşe zincirine, başına dolamadan batıyorum. 2 zincir, tığıma doladım. Buraya, bakın yuvaya, burası da köşe oluyor. Oraya 3 trabzan. Bir zincir. Evet, burayı eklemeyi tamamladık arkadaşlar. Şöyle böyle geleceğiz. Buraya kadar geleceğiz. Sonra diğerini ekleyeceğiz. Sonra böyle gideceğiz. O şekilde devam edecek. Böyle devam edelim. Köşede yine köşemizi yapalım. 4 zincir çekelim. Buraya kadar gelelim arkadaşlar. Üçüncü parçanın eklemesini göstereceğim. Evet, şöyle devam ettim. Buradan buradaki köşeye kadar geldim. Bakın buradayım. En sonunda 4 zincir çektim. Tığıma doladım. Şimdi diğer parçamı da bakın şöyle eklemem gerekiyor. Bu şekilde tutup bu köşeye
4 zincirden sonra 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir, karşı sıradaki bakın boşluk, yani zincir boşluğuna başına dolamadan batıyorum. Bir zincir, tığıma doladım, sıradaki yuvaya 3 tane trabzan. Bir zincir, karşı sıradaki yuvaya batıyorum. Bir zincir, tığıma doladım, sıradaki yuvaya 3 trabzan. Bir zincir, karşı sıradaki yuvaya batıyorum. Bir zincir, tığıma doladım, döndüm kendi yuvama. 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir, karşıya batıyorum. Bir zincir, döndüm yuvama batıyorum. Evet, bu şekilde köşeye kadar şöyle, artık bilirsiniz, köşeye kadar gelelim. Evet, köşeye kadar geldim. Burada köşemde 3 trabzanı yaptıktan sonra 2 zincir çektim, karşı köşeye bakın, buradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. 2 zincir, tığıma doladım, döndüm yuvaya, köşeye 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir, sıradaki yuvaya 3 trabzan. Evet, yoluma devam ediyorum. Eklemeyi tamamladım. Yine aynı şekilde bunu yaptığımız gibi arkadaşlar, böyle devam edeceğiz. Köşeye yine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan batacağız. Pardon, 3 trabzan, 4 zincir, 3 trabzan yapacağız. Sonra yine aynı şekilde devam edip bu köşeye geleceğiz. Burada yine ben eklemeyi tekrardan göstereceğim. Evet, bu köşeme kadar geldim. Yine 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 tığıma doladım. Bu motifim bakın şöyle yönüne bakın, aynı bu şekilde ekleyeceğim. Tığıma doladığım köşesine 3 trabzan, bir zincir, karşıda sırada gelen yuvaya başına dolamadan batıyorum. Bir zincir, tığıma doladım, döndüm, sıradaki yuvama 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir, karşıya sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Bir zincir, tığıma doladım, döndüm yuvama 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir, karşıya batıyorum. Evet, artık bilirsiniz arkadaşlar, bu şekilde ilerleyecek. Böyle ekleyerek köşeye geleceğim. Köşeden karşı köşeye ekleyeceğim ve dönüp yoluma devam edeceğim. Bu köşeyi yapacağım, sonra yine buraya kadar geleceğim. Boyutun ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar motif ekleyin arkadaşlar. Ben de tamamlayıp sonrasını size göstereceğim. En sonda ne yapalım? Nasıl bitirelim? Böyle gelelim, yine bu köşede bitirelim. Buradan sonrasını size göstereceğim. Evet, ben 6 motif yan yana olacak şekilde ekledim arkadaşlar. 1 metre oldu. Ben karar verdim. Çok beğendim çünkü. TV battaniyesi yapacağım arkadaşlar. Böyle 6'ya, eni 6 olacak. Boyunu da 9 ya da 10 sıra yapmayı düşünüyorum. Böyle 6 motif, bakın 1 2 3 4 5 6 motif ekledim. Şöyle dediğim yerdeyim, köşedeyim arkadaşlar. Burada dönüş yapacağız. Yeterli boyuta geldikten sonra böyle dönüş yaparsınız. Evet, köşedeyiz. Bu tarafa gideceğiz arkadaşlar. Evet, 4 zincir çektim, tığımı doladım, hemen aynı yuvaya 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir, tığımı doladım, sıradaki yuvaya 3 trabzan. Aynı şekilde ilerliyorum. Bir zincir, sıradaki yuvaya 3 trabzan. Bir zincir,
3 trabzan şeklinde ilerliyoruz. Buradaki köşemize, yani buraya kadar gelelim. Buradan geçişi göstereceğim. Evet, köşeye kadar geldim. Gördüğünüz gibi köşeye 3 trabzanımı yaptım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Burada 4 zincirle geçmiştim karşıya. Bu tam ortasına gelecek şekilde başına dolamadan batıyorum. 1 2 zincir, tığıma doladım. Karşı yuvaya bakın. Karşı köşeye geçiyorum. Diğer motifin köşesine 3 trabzan yapıyorum. 1 zincir. Evet, karşıya da bu şekilde geçmiş olduk. Evet, bir daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Buradaki köşemize kadar ilerleyelim. Buradan geçişi tekrar göstermek istiyorum. Evet, bir sonraki köşeye kadar geldim bakın. Şöyle köşeme 3 trabzanımı yaptım. Yine 2 zincir çekiyorum. Burada geçiş yapmıştım. Orada 4 zincir çekmiştim. Tam ortasına gelecek şekilde başına dolmadan batıyorum. 2 zincir, tığıma doladım. Karşı köşeye. Bakın, diğer motifin köşesine 3 trabzan. 1 zincir, tığıma doladım. Sıradaki yuvaya 3 trabzan yapıyorum. 1 zincir. Evet, bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Nereye kadar geleceğiz? Şöyle bakın, bu köşeye kadar. Şöyle başladığımız yer burasıydı. Buraya kadar, bu köşeye kadar gelelim. Sonra ikinci sıraya geçeceğiz. Evet, dediğim yere kadar geldim. Bakın, köşeye kadar geldim. Başlangıç yerimiz de burasıydı. Şimdi burada diğer parçamı alıyorum. Şöyle bakın, bu şekilde eklemem lazım. Kremlerin yönü yukarıya doğru bakıyor. En sonunda 4 zincir çektim. Köşeye 3 trabzan yaptıktan sonra 4 zincir çektim. Tığıma doladım. Buradaki köşeye şöyle ipimi saklayacak şekilde 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 1 zincir şöyle tutuyorum. Karşı sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Burada zincir fazla gelirse arkadaşlar, hani bir zincir çekip karşıya sık iğne yapıyoruz. Dönüşte zincir çekmeyip tığınıza dolayıp sıradaki yuvaya sadece 3 trabzan yapabilirsiniz. Şöyle tekrar gösteriyorum. Bir zincir, karşı yuvaya başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çekmeden direkt tığıma doladım. Sıradaki yuvaya trabzan yapıyorum. Bu şekilde daha güzel duruyorsa bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Şöyle çok da çirkin görünmüyor arkadaşlar, bakın. Gayet güzel görünüyor. Ama dengesiz olabilir, o yüzden bu şekilde de yapabilirsiniz. Bir zincir, karşıya batıyorum. Tığıma doladım, döndüm, yuvaya trabzanımı yapıyorum. Bakarsınız nasıl hoş duruyorsa o şekilde ayarlarsınız. Bakın, böyle oldu. Evet, böyle ekleyerek köşemize kadar gelelim. Köşeden köşeyi eklemeyi göstereceğim. Evet, ekleyerek bakın köşeye kadar geldim. Köşeme 3 trabzanımı yaptım. 2 zincir. Şöyle şu ortaya batacağım arkadaşlar. Şöyle sık iğnenin üzerine batacağım. Şöyle göstereyim. Ya da böyle batabiliriz arkadaşlar. Bakın, bu şekilde tam ortaya gelecek şekilde sık iğnemizi yapalım. 2 zincir, tığıma doladım. Döndüm. Tekrar yuvama 3 trabzan yapıyorum. 1 zincir, sıradaki yuvaya 3 trabzan. 1 zincir, sıradaki yuvaya 3 trabzan. Evet, şöyle köşeye kadar gelelim. Diğer parçayı ekleyeceğiz. Evet, buradaki köşeme kadar geldim. İkinci sıranın ilk motifini tamamen eklemiş olduk. Şimdi ikinci motifi alıyorum. Şöyle bakın, krem nerede duruyorsa bakın burada, bu köşede duruyor. Bunu da bu şekilde yerleştireceğim. Evet, bilirsiniz.
Burada 3 trabzandan sonra 4 zincir çekmiştim. Tığıma doladım. Bunun köşesine bakın. Şöyle köşesine 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir. Şöyle. Diğer motifimi bakın. Buradaki sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Bir zincir karşıya sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki yuvama 3 trabzan. Eklemeyi öğrendiniz artık. Şöyle göstereyim bakın. Ne yapacağız? Bakın buradaki köşeye kadar geleceğiz. Köşede 4 motifin bağlantı yeri var. Yani köşeleri. Burada köşeleri tutturacağız. Sonra yolumuza devam edeceğiz. Buraya kadar gelip yukarıya çıkacağız arkadaşlar. Evet, köşeye gelelim. Köşeyi göstereceğim. Evet, şöyle çevire çevire gösteriyorum ama bilirsiniz arkadaşlar. Böyle krem renginden bilirsiniz nerede olduğumuzu. Şöyle bakın. Köşeye kadar geldim. 3 trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim. Köşede bakın bağlantı yeri. Tam karşısındaki motifin ortasına bu şekilde batacağım ki güzel olsun. Şöyle sıkıca bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir tığıma doladım, döndüm yuvama. İpi saklayacak şekilde trabzan yapıyorum. 3 tane trabzan. Bir zincir. Evet. Bu motifi birbirine ekledik. Şimdi bir sonraki motif, yani şuna karşılıklı ekleyerek buraya kadar geleceğiz. Bir zincir çektim karşıya. Bakın, denk gelen yuvaya batıyorum. Tığıma doladım, döndüm yuvama. 3 trabzan. Bir zincir. Evet, bilirsiniz ama tekrar göstermek istiyorum. Şöyle yine köşeye kadar gelelim arkadaşlar. Burada köşemizi ekleyeceğiz. Sonra dönüş yapacağız. Evet, dediğim gibi köşeye kadar geldim. Köşeye 3 trabzanımı yaptıktan sonra 2 zincir çektim. Karşı köşeye batacağım. Dilerseniz buradaki sık iğnenin üzerine batabilirsiniz. Dilerseniz böyle zincir içine alacak şekilde bakın ikisinin arasına şöyle batabilirsiniz. 2 zincir, tığıma doladım, döndüm. Yine köşeye 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir, sıradaki yuvaya 3 trabzan. Bir zincir. Evet, yine buraya kadar geleceğiz arkadaşlar. Buraya geleceğiz. Sonrasında diğer motifimizi alacağız. Şöyle bakın. Diğeri nasıl duruyorsa, pardon, tersmiş. Bu nasıl duruyorsa aynı şekilde yönleri aynı olsun. Böyle karşıya ekleyeceğiz. Buraya gelip köşeyi ekleyeceğiz. Sonra döneceğiz. Burada köşeyi ekleyip buraya geleceğiz. Sonra diğer parçayı alacağız. Şöyle ekleyerek ilerleyeceğiz. Köşeye sabitleyip dönüp bu karşıya ekleyeceğiz. Yine bu şekilde yine buraya geleceğiz arkadaşlar. Böyle bilirsiniz eminim. Motifin sonuna kadar gelelim. Sonra dönüp en sonunda yine buraya gelelim arkadaşlar. Yani sıranın sonunda da tekrardan şöyle ekleyip bu uç kısmı, yani buraya kadar gelelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, ikinci sıra motiflerimi ekledim. Şimdi dönüş yolundayız arkadaşlar. Burada ne yaptıysak aynı işlemi bu şekilde ilerleyeceğiz. Evet, köşeye battım, 4 zincirimi çektim. Aynı yuvaya 3 trabzan yapıyorum. Hep bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Bir zincir, sıradaki yuvaya 3 trabzan. Bir zincir, sıradaki yuvaya 3 trabzan. Evet, şöyle köşeye gelince de yine 3 trabzan yapıp 2 zincir çekip buraya sabitleyin. Sonra 2 zincirle bu köşeye, yani bir sonraki yuvaya, motifin yuvasına 3 trabzan. O şekilde
Bu kısmı tamamlayalım arkadaşlar. Buraya kadar gelelim. Sonrasını göstereceğim. Evet. Tamamladım arkadaşlar. Dediğim yere kadar geldim. Şimdi üçüncü parçayı nasıl ekleyeceksiniz onu da kısaca anlatacağım. Köşeye battıktan sonra 4 zincir çektim. Ne yapacağım? Tığıma dolayacağım. Diğer motifi ben yapmadım, hazırlamadım, bu yüzden şöyle. Diğer motifi de alıp yönü arkadaşlar bakın krem burada sol köşede. Diğerinki de burada olacak şekilde ya da bu kısma ekleyeceksiniz arkadaşlar. Şurasına tutturacaksınız. Ve burayı ekleyip sonrasında bu şekilde devam edeceksiniz. Sonra diğer parçayı alıp arkadaşlar onu da buraya ekleyeceksiniz. Şöyle gidip ekleyeceksiniz ve buraya geleceksiniz. Videoyu geriye de alabilirsiniz arkadaşlar. Buradan itibaren de yapabilirsiniz. Hani bu birinci sırayı bitirdik. İkinci sıraya başladığımız gibi aynı şekilde olacak. Ben diğer motifi yetiştirmediğim için böyle anlatıyorum. Eğer ki tamam boyutu yeterli oldu arkadaşlar. Dediğim gibi ben eni 6 boyu 8 ya da 10 yapacağım. Bakacağım işte artık. Bittikten sonra ne yapacağım? Bu tarafı açık kalıyor arkadaşlar. Böyle devam ediyoruz. Bu tarafı kesinlikle örmüyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Bittikten sonra da 4 zincir çekip şöyle tamamen boyunu ayarladıktan sonra 4 zincir aynı yere 3 trabzan. Sonra bir zincir yoluma devam edeceğim. Yani burayı açık olan kısımları da kapatacağız arkadaşlar. Bu şekilde kapatacağız. İpimizi koparmayalım. Bir sıra daha kenar içinde. Şöyle kenarı göstereyim arkadaşlar. Nasıl yapacaksınız? Kenar yapmak isteyenler için. Şöyle şuradan bakın buraya da sabitlersiniz. Buraya 3 trabzan yapıp 2 zincir 4 zincirle buraya sabitlersiniz. Ya da şöyle göstereyim size. Şöyle hatta göstereyim arkadaşlar. Bitişte buraya 3 trabzan yapalım. Şöyle de bitirebilirsiniz. Şöyle 1 2 zincir tığıma doladım. Köşeye çakma sık iğne yapıp bu şekilde de bitirebilirsiniz. Şöyle. Böyle. Sonra bir üst sıraya geçip 3 zincir, köşeye 3 trabzan, zincirle birlikte 3 trabzan. Şöyle ipimi de saklarım. Bir zincir, bir sıra. Bence böyle 3 trabzan, bir zincir şeklinde gidin. Böyle tamamen etrafını 3 trabzan, bir zincir, bir sıra daha gidin ki böyle biraz kalın olsun etrafı. Evet, bu sırayı da gittikten sonra şöyle biraz öreceğim arkadaşlar, kusuruma bakmayın. Şöyle 3 trabzan, bir zincir, sıradaki yuvaya 3 trabzan. Bu şekilde yani dilerseniz 2 sıra 3 sıra ne kadar gitmek isterseniz ya da 3 sıra yapın. Ortadaki rengi farklı yapın arkadaşlar. O şekilde yapabilirsiniz. Son sıra yine bununla yapıp kenar olarak da son kenar olarak da şöyle şuraya sabitleyeyim. Sabitledim. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya trabzan yapıyorum bakın. 1 yarım ay yapacağım. 2 3 4 5 6 ve 7. Evet, yeterli mi? Şöyle şuraya batalım arkadaşlar. Başına dolamadan batıyorum sıradaki yuvaya. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle şurası açıldı. Böyle. Sonra hiç zincir çekmeden tığıma doladım. Sıradaki yuvaya 7 tane trabzan. Böyle yarım aylar yapabilirsiniz. Görüntüsü de böyle olur arkadaşlar. Son olarak kenara bu şekilde gidebilirsiniz. Dediğim gibi bir sıra, 2 sıra, 3 sıra ne kadar yapmak istiyorsanız boyutuna da bakarsınız. Böyle inşallah anlatımdan memnun kaldım. Bitiremedim arkadaşlar. Bitiremezdim zaten de. Ama bir günde 12 tane maşallah deyin. 12 tane motif yaptım. Eklemesini de gösterdim. Yani bunu 2 günde çektim. Yani yarım yarım gün. Bir günde 12 motif yapmış oldum. Böyle çok hoş, çok güzel, örmeye değer bence. Tavsiye ederim arkadaşlar. Yatak örtüsü de muhteşem olur. Tek kişilik, çift kişilik harika olur. Böyle renklerinde dediğim gibi
açıktan koyuya doğru, şöyle en koyudan sonra açığa doğru. Bir sıra yani bir renk daha katabilirsiniz arkadaşlar. Model o şekildeydi. Yani motifler daha büyük olur. Yatak örtüsü yapmak isterseniz. TV battaniyesinde bu ölçü yeter diye düşünüyorum. Size kalmış. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Bu birleştirme tekniğini arkadaşlar, yani ip koparmadan birleştirme tekniğini diğer motiflerde de uygulayabilirsiniz. Aynı şekilde yapabilirsiniz. Çok pratik, çok da güzel oluyor. Gördüğünüz gibi hiç ip koparmadan eklemiş olduk. İnşallah daha güzel modellerde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.